Ben turist dedim, terörist değil. İşte bahsettiğim bu abi. Bu abi Türkçe biliyor. Bu da bir Taliban. Sen nasıl Taliban oldun? Recep Tayyip Erdoğan. Temizlik imandandır deniliyor ama burası pek temiz değil arkadaşlar. Yani burada savaş ne zaman bitecek diye sorarsanız bana, burada savaş hiçbir zaman bitmez dostlarım. Burada epey bir çatışmışsınız. Mescidi buraya bile kadar vurmuşsunuz. gelmiştik ya. Bu mermi izleri kimden kaldı? Bizim devlet Taliban Anladım. bunları seviyorsun mu? Sevmedin mi? mahkemesi. Hoşlandın mı? Hoşlanmadın mı? Mesela hoştu, hoş değil, kötü, iyi mi, kötü mü? Vallahi Afganistan seyahatimde Talibanların yaşadığı yere konuk olmayı, misafir olmayı başardım. Alman arkadaşım ile beraber 50 kişilik bir Afgan koğuşunda, yani Afganistan yönetimindeki insanların askeri bölgesindeyim. Bir gece burada geçirdik. Yağmurlu, çamurlu bir gece diyelim. Burada kaldım ben çadırımın içinde. Şimdi size çok merak edilen Talibanların evinin içini göstereceğim. Bunlar o kadar çok savaş vermiş ki bu sistemleri kurana kadar. Şimdi göreceğiniz binanın etrafı delik deşik, hep mermi izleri. Görüyorsunuz. Bu gördüğünüz ne diye sorarsanız makinalı tüfek mermi izi. Burası bir mescit. Bunun içinde mescit var. Epey çatışmalar geçirilmiş burada. Görüyorsunuz. İçeriği de size de bir tanıtayım. Bunların hepsi mermi izleri. Buralar Taciklerin elindeymiş. Tacikler çok savaşçı bir halk. Penşir Vadisi'nden geldik biz. Penşir Vadisi'ni o kadar çok koruyorlardı ki kuş uçmuyordu. Çünkü Amerika ile savaş bittikten sonra bir yıl sonra Penşir Vadisi'ni ele geçirmeyi başarmışlar Talibanlar. Düşünün yani. Burada da hala Tacikler var. Bağlan diye bir yerdeyiz biz, Bağlan. 2 tane Türkçe bilen Taliban var. Bir önceki videoma göz attığınızda o adamlarla konuşmamı, sohbetimi, muhabbetimi görebilirsiniz. Onlar Türkiye'ye yeri geldiği, vakti geldiğinde zaman kaçak gitmişler. Taliban olmak öyle kolay değil ha. Medreseye gitmeniz lazım, dini eğitim almanız lazım, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeniz lazım vesaire vesaire. Yani çok zor. Bir tane ben şans eseri bir tane Taliban denk getirdim. O torpil işi tabii ki burada da dönüyor. O dayısının sayesinde hiçbir şey bilmeden Taliban olmuş ve Türkçe biliyordu. Onunla şans eseri sohbet etme fırsatı buldum. İşte bu gördüğünüz yer Taliban'ın yaşadığı yer. Burada sabah kalktılar, abdest aldılar. İşte orada ayakkabıları. Burası bunların mutfağı abi. Şimdi buraya ne diyorlar biliyor musunuz? Buraya aşbeze diyorlar. Yani bu yemek pişirdikleri kap. Tamamen yemek pişirdikleri kap. Ben de buraya şarjımı takmıştım. Şarjımızı kaldıralım bir bakalım. İşte bu gördüğünüz sistem halinde burada yaşıyorlar. Temizlik imandandır deniliyor ama yani saygısızlık olmasın gibi burası pek temiz değil arkadaşlar. Yani ne denilebilir ki? Çünkü 50-60 kişi yaşıyor. Temiz değil. Yani mutfakta adam uyuyor. Vesaire. Böyle tüp müp malzemeler derken size içeriği göstereyim. Banyo ve tuvaleti. İşte şimdi içeriye girmeyeyim. 1 dakika sonra o adam çıktığında içeriye gireyim. İçeriği çektiğimi görürse sıkıntı yaşayabiliriz. Zaten birisi geliyor. Şimdi bakalım, inşallah bir şey olmaz. Afganistan ve Talibanlar. Talibanlar Peştunlardan oluşuyor. Afganistan'da 4 farklı ırk var. Hazaralar, Peştunlar, Özbekler ve Tacikler olmak üzere. Yani burada savaş ne zaman bitecek diye sorarsanız bana, burada savaş hiçbir zaman bitmez dostlarım. Bu coğrafya böyle gelmiş, böyle gider. Bu insanlar böyle alışmış, böyle gider. Savaş bittiğinde bile kendi aralarında savaşıyorlar. Kardeş kardeşine savaşır mı? Şimdi aralarında Taciklerle sıkıntı var. Abi kurun güzel bir sistem, beraber yaşayın. Ama tabii ki beceremiyorlar. İnsanlar savaş burada seviyorlar. Abi savaşı sevebilir mi ya? Bazı adamlar gerçekten seviyorlar. Esselamu Aleyküm. Sabah hayır. Gördüğünüz ekmek parçasını yerden kaldırdı. Lavabodan adamlar çıktığında size orayı göstereceğim. Gerçekten durumlar çok vahim. İşte gördüğünüz yer, maalesef pek içeriği göstermeyeyim. 40-50 kişi burada yaşıyor. Burası banyo.
Vaziyet bu durumda. Burası banyo. İçerisi de lavabo. Ne denilebilir ki bu durum hakkında? İşte askeri botları falan. Fazla içeri girmeyelim. Abim de yemek yapmaya başladı herhalde. Öğle yemeği. Esselamu aleyküm. وعليكم السلام. كيف حالك؟ Allah'a şükür. إيراني؟ كويس. Midine Farsi, he, İran Farsi, he. İran Farsçası biliyor mu dedi. Şismi çiye? كدوغاك. Kadıköy. Kabak yemeği yapıyor abim burada. Bu adam buranın aşçısı işte. Talibanların إيراني इसके बोला सीबी ज़मीनी. burada mı uyuyor? हाँ Burada. हाँ Burada. ما वो nasıl bir şey? Burada mı uyuyor? Ha. Hmm. Çay may. Anladım. Benim dil çalışıyor. Benim beden dili çok iyi. O da Hafız abim. İşte bahsettiğim bu abi. Bu abi Türkçe biliyor. Bu da bir Taliban. Şimdi nasıl oldunuz abi? Sen nasıl Taliban oldun? Benim ben dayım Taliban'dı. Sen Eskidendir yani. torpille geldin yani. Bizim orada torpil gibi bir şey var. Aynen öyle. Normal şartlarda olmak nasıl Taliban? Zor değil mi? Zordur olmaz işte. Medreseye mi gidiyorlar? Kur'an-ı Kerim. Gidiyorlar mesela. Okulda okuyor. Aa. Fark etmez. Okula da geliyor mesela. Medreseye de gidiyor. Hafizdir mesela. Kur'an da okuyor. Kaç yıl okuyor abi olması için bir Taliban? Yok öyle değil. Herkes medreseye gidiyor. Anladım. Sen Taliban'ın olması da gidiyor. gittin mi medreseye? Medreseye gittim çok değil. Eskiden gitmiştim yani küçük yaşımda. Taliban'ın olması değil bu. Bu mermi izleri hangi şeyden kaldı abi? Kimden kaldı? Hangi ordudan? Bunlar Cumhuriyet'ten kaldı. Cumhuriyetle çatıştılar he? Aynen. Taliban Cumhuriyet Cumhuriyet'ti. buradaydı mesela. Biz dışarıdayız. He. Biz onlara vuruyorduk. Burada epey bir çatışmışsınız. Mescidi bile vurmuşsunuz. Yok mescide vurmamışız. Mesela mescide Yo mescitte de darbe almış. Baksana var abi. Tamam gece gündüz burada tartışıyorduk. Bilmiyorduk mescid nerededir. He, yo şey yani tabi duvar o da duvar bu da duvar yani. Bakmıyorduk mesela gece. Ne kadar sürede aldınız burayı? Cumhuriyet'ten kaç tane asker vardı burada? 40 kişi 50 kişi. O kadar. 40'a 40 çatıştınız ha? Siz almışsınız yani. Onlar Tacik'ten mi tabii. oluşuyordu? Yok bize iki dilimiz var bizim. Bir baştan biri Fars. İki karışıktır. He. Cumhuriyette de karışıktır, Taliban'da da karışıktır bunlar. Nereye gitti o önceki adamlar şimdi? Bunlar yarısı buradadır, Afganistan'dadır. Dağlarda falan mı? Yok şimdi buradadır, burada yaşıyor. Kimse bir şey diyemez ki bunlar. Nasıl diyemez? Yani bunları affedildi. Af mı edildi? Ha. Ama onlar sizin düşmanınız. Gerçi Ya, kardeşiniz yani nasıl düşmanınız kardeşimiz oluyor yani, abi ben işte anlamıyorum. Amerika için biz savaş ettik. Bunlara Amerika'ya yardım ediyoruz. He. Bunlar var ya. Evet o bunlar onları Amerikalara destekliyor. yardım ediyordu. Bu yüzden biz bunlara savaş ettik. Yoksa bunlar bizim kardeşimizdi. Sen bunlar Müslüman, bunlar da Müslüman, biz de Aynen. Müslüman. Bunlara biz hiçbir zaman öldürmek istemiyoruz. Sen ne zamandır belli burada çalışıyorsun abi? 5 ay 6 ay oldu. Cumhuriyet dönemi dedikleri şey Taliban'dan bir önceki devlet. Amerika onlara destek vererek Taliban'ı devirmeyi başardı. Devirmesini ama ondan sonra Taliban tekrar sisteme geldi Amerika çekilince. Amerika çekildikten sonra Taliban tekrardan Cumhuriyet'teki adamları da öldürerek yani çoğunu kardeş kardeşine savaşarak tekrar sisteme geldi. O mermilerin hepsi mescidin yani caminin o duvarındaki mermiler falan kardeş kardeşe birbirine sıkarak o durum o hale geldi. Ne denilebilir? Açıkçası bilmiyorum. Yukarıya çıkmayın. Burası bu gördüğünüz bölge işte oradan dışarıyı kontrol ediyorlar. Epey de darbe almış bir bina. Görüyorsunuz bayağı bir savaş geçirmiş burada. Kimlerle savaştılar artık bilmiyoruz. O kadar çok savaştıkları insanlar var ki sürekli yani biz de unutuyoruz. Ruslarla savaştılar, Sovyetlerle, Amerikalılarla kendi aralarında savaşıyorlar. Ülkeye doğru düzgün barış gelmemiş ki. Hadi şimdi biraz ufak çaplı biz buradayız var diyelim barış sağlamaya çalışıyorlar. Ama yine kendi aralarında ufak çaplı sıkıntılar var. Bunlar senden rütbeli mi abi? Hepsi aynı mı? Yok biz aynıyız. Hepiniz Hepimiz aynısınız. aynıyız. Bu biraz farklıdır. Bu abi biraz yüksek. Biraz yüksektir. Bunu cezaevine atmış yani. Çok Amerikalılar. dövmüşler, ha. Dövmüşler abi he? Çok dövmüş. Amerika. Ha. Var mı vücudunda mermi izi falan? Yok. Helal Yani olsun. ağaç da vurmuşlar sana. Çok eziyet etmişler mi Amerikalılar abi? Ama biz de onları zorla çıkarttık yani. Amerika'yı biz sevmiyoruz. Yani. Müslüman değil, kafirdir. Tamam. Ülkemizde geldi mesela. Dedi ki ben Afganistan'ı alacağım.
bizim kadınlarımıza, bizim çocuklarımıza diyor ki biz bunları başına bırakmazsa. Burka. Var ya, ha. Evet. Ne? Biz bunlara o yüzden sevmiyoruz. Kur'an'ımıza bilmiyordu bunlar. Mesela benim babam şehit oldu, benim amcam. Bütün bunları, bunun babası o şehit oldu mesela. İşte Amerika ile mi Ha, savaşırken? savaştı. Ne kadar savaştınız abi? Yani 10 yıl mı? 12 mi? 20 yıl oldu. 20 yıl ha. Aa, çok. Siz nasıl kazandınız? Çünkü onlarda teknoloji var. Sürekli bombalıyorlar. Her şey var. Onlar her şey Her var. şey ama var onlar abi. Bilmiyor. Kur'an bilmiyor. O yüzden O yüzden mi? biz kazandık. İngiliz geldi, onlar buradan kaçtı. Rus geldi, Rusya var ya. Evet. Rusya var ya, onlar buradan kaçtı. Evet. Amerika geldi, Amerika da kaçtı. İnşallah başka biri gelmez abi, ne diyelim. Yok gelemez ki. Gelemez İşte mi? gelemez ki. İnsanlar çok merak ediyor. Taliban hakkında bir şey diyorlar mı? Çünkü Yani diyor, çok insanlar... korkuyor mesela, diyor ki insanlara kötü davranıyor, öyle diyor. Abi bu Taliban'ı kimse bilmiyor. Nedir bu Taliban yani demek istedim. İnsanlar bilmiyor. Kimse bilmiyor şu anda. Ya işte bunun ismi çok büyüktür ama şimdi hiç sıkıntı yok, aynı insandır. Ben de eskiden Türkiye'de çalıştım, İran'da gittim. Şimdi Taliban oldum, böyledir. Şimdi Başka bir farkımız bir yoktur yani. Amerikalı gelse yani Müslüman değil, sıkıntı yaşar mı burada? Rahat rahat Yok, gezer mi? Müslüman Sıkıntı olmaz yani. olur yani. Turist olarak gelse sıkıntı olur. Nasıl? Turist olarak gelse mesela. Ben turist dedim, terörist değil. Tamam abi, orada bir yanlış anlaşılma oldu. Bazen oluyor, ben diyorum turistim diyorum bazı Taliban'a, sen diyor nasıl teröristsin diyor. Ben diyeyim turist. Ben diyorum turistim, Ha. o diyor terörist diyor. Anlamıyor, bazen iletişim oluyor. Çinay ne oluyor abi? Yok, bu şaka yapıyor. Diyor bu Çin'den gelmiş yine. Ha. Diğerine sormuş ya. مهاجرين سر ظلم نکنه او دیگه aynı de bu kadar bas. Bu arkadaşımız diyor ki, yani Recep Tayyip Erdoğan'a diyor, misafirlerimize, bizim kardeşlerimize, Afgan kardeşlerimize mesela. Evet. Türkiye'den çıkarmasa mesela, yani çalışsa, şey yapmasa öyle. ما قاعد کشور مسلمان است ترکیه ما مسلمان هستیم زیاد 5 سال میشه که مسافر داریم به ترکیه بندی است هیچ کس فامیلاش خبر نیست اونا یک رقم یک سیستم یک دولت جور کنه که چی کنه یعنی برادر او 5 سال بندی است Ha. Şu anda bir kardeşimiz var. Esselamualeyküm Var ya. abi. Evet abi. Bunun kardeşi Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'den cezaevine atmış. 5 sene oldu. Cezaevindedir. Hiç haberi yok, hiçbir şey yoktur şu anda. Neden Diyor ki- girdi ama? Kaçak olarak girmiş, o yüzden gitti. İstanbul'da, Ankara'da. 5 yıldır cezaevinde ha Ha, kardeşin? beş yıldır cezaevindedir. Hiç haber almadı, hiçbir şey yok. Yok. Bir suç işlemedi mi atmazlar abi, deport ederler. Gerçekten nedir suçu. Mega bir suç, mega günah, begunah başa koydu. 5 sal zindani ne mega dalı baktı. عمي تو دنا Burada abimin kardeşini önce 5 hapse سال atmışlar. بندی است خو Diyor ki 5 yıldır hiç telefonda konuşmamış. Babası oldu, kardeşi oldu. Paysan ama adam şu anda önce hiç zang haberi buldu. yoktur ondan. Suç işlememiş mi abi? Hiçbir suç. Yok. Şey yok yani kuşak olarak gitmiş. Abi deport ederler. Birçok نه şey. Ha valla. Depor etmemiş. دیپورت نمیکنه O işte bir sıkıntı vardır abi. Deport ederler. Yani 5 yıl suçsuz bir şekilde ben askerime, polisime güveniyorum yani. ما خو دولت ترکیه بود قیاسین بود قپلاسین هم کاری کن بود چرا انتخاب شدی Türkiye'de çok yüksek bir devlettir mesela, her şey var. Mesela her şey var. Filistin'e yardım etse mesela, bu da Müslümandır. Yo bu abi direkt bunun dediğini söyle. Böyle mi dedi yani? Ona dedi, onu dedim sana. جور شده بگو تو بچه در افغانستان آمدی Sen ne için Afganistan'a Ki geldin? başına Mesela planladın. ne alakası oldu mesela? İşte o memleketleri herkes gidebilir, tamam mı abi? Oraya herkes gidebilir ama buraya herkes gelemez. Herkes- Kim geldi buraya benden başka turist olarak? Kudam nefer amadı tabi. Ama da mega. نه Ne نه oldu Heh. mega? Bir nefer geldi orada uyudu mu? Uyudu mu abi? Yok. اسلامی دولت چرا خوش آمد نامد کدام مشکل خو نیست او خو Diyor نه ki bu şey bizim memleketimize geldi. Bizim devlet Taliban Anladım. bunları seviyorsun mu? Sevmedim mi? Anladım. Hoşlandı mı? Hoşlanmadı mı? Mesela hoştu, hoş değil, iyi mi, kötü mü? Valla ben de abi bazen sıkıntı oluyor. Çünkü bazıları kağıttan anlamıyor, pasaporttan anlamıyor. Onları başka göreve vermeniz lazım. Yani bir sıkıntı oluyor. Güvenlik 10 numara ama bazı kurallar... Güvenlik on numaradır. Ben Kandahar'da uyuyordum. Bir gece bir Taliban geldi. Kim olduğunu ben de bilmiyorum ama silah vardı, sakal vardı. Ha. Beni kaldırdı, duvara attı. Kıblenin ters yönüne uyuyormuşsun.
O da çok küçük. Ben orada o durumu sevmedim abi. O Kandahar'da oldu. Sen ne dersin lan? Arkadaşımız diyor ki, Ne diyorsun abi? sana kim dedi bu burada Baklandır, burada Badakhşan'dır, burada Kandahar'dır, burada Panjshir'dir. Bunlar kendisi biliyor ama sen internetten biliyor, internetten anlıyor yani. Bak mesela bu adam pasaporta baksa abi bu adam pasaporttan anlamaz. Abi biz buraya gelmişiz, biz yürüyerek gelmişiz. Bu adam mesela daha Badakhşan'ı nereden bildiğimizi soruyor. İşte bu adam sokakta bizim pasaportumuzu kontrol etse sıkıntı. Osman. Ha Osman'ı biliyor. Badakhşan'ı bağlanı nereden bildiğimizi bilmiyor. Ne diyor abi? Bu kardeşim yani az önce ben söyledim Ha ya. kardeşi hakkında Ha, ama. Hangi şehirde abi? İnşallah ben yüklersem videoyu belki bir haber olur yani. Vallahi Nerede o? yani. Hangi şehirde? Kudam şehir. Bize bir şeyler söylesin abi. İstanbul'da Yakalamış yani. İstanbul'da yakaladılar. Hangi kampta? Hangi şeyde? Abi eğer güzel bir bilgi verirse گرفته خود اگر در استانبول گرفته باشه مگر در کدام کمپ باشه در کدام جای شهر معلومات نداره بگم تو گرفته ismi nedir abi? İsmi nedir? Şeyi nedir? Bilgi versin yani. اسمی فرهاد Ferhat soyadı nedir? Büyük ihtimalle Ferhat Türkiye'de yasaklı bir madde nedeniyle tutuklandı. Afganistan'da afyon yani İngilizcenin ismi opium bitkisi oldukça yaygın. Doğru kullanıldığında tıpta morfin gibi ilaçların ham maddesi olabiliyor. Ancak kötüye kullanıldığında ise dünya genelinde tehlikeli ve yasak maddelere dönüşüyor. Türkiye'ye kaçak yollarla giden bazı Afganların afyon maddesinden üretilen bazı maddeleri ülkemize yasa dışı biçimde soktuğunu duyuyorum. Maalesef ülkemizde de bu tür tehlikeli maddelerin kullanımının giderek arttığını hepimiz biliyoruz. Yine de videoda bahsedilen ve şu anda Türkiye'de hapiste olduğu söylenilen Ferhat bu videodaki arkadaşa çok benziyormuş. Aramızda kıymetli ve hali hazırda görevde olan kişiler olduğunu biliyorum. Eğer bu kişiyi gördülerse veya varlığından haberdarlarsa sağlığının iyi olduğunu belirten küçük bir işaret bırakırlarsa çok sevinirim. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız bir beğeni bırakmayı unutmayın. Emek verdiğim videoyu bir başka insan da izleyebiliyor. Sizin beğenileriniz sayesinde. Muhammed Hasan. İstanbul'da mı yakalanmış? İstanbul'da. Teşekkür ediyorum. Der aman ana. Sen de. Peştuca diyelim bari. Farsça demeyelim. Abim inşallah bunlara söyle. İnsanlar izleyecek abi. İnşallah bu abimin de kardeşinden bir haber çıkar yani. یعنی کلیتان بده یک سلامی بزنین خونه Abim teşekkür. Recep Tayyip Erdoğan. Bursa'da var ya. Evet. Burada salah halinde diyor ki bunlara kimse bir şey diyemez. Bir tanesi de burada diyor. O burada var ya. Aynen. Bu evde var ya. Evet. Burada kalıyor diyor. Niye bizi o kadar koruyorlar abi? Mesela siz yurt içinden geldin buraya kadar. Tamam biz iyi de karargahın içindeyiz şimdi. Bizi kim ne yapabilir bize? Karargah içinde biliyoruz. Ama bizim de düşmanımız var mesela. Çok kötü adamlar da var. Çakallar var bizde de. Doğru dedin ha. Bu yüzden. Talibanlar burada namaz kılıyorlar. Sağ olsunlar bize izin verdiler. Burada Alman arkadaşım kıyafetlerini falan kurutuyor. Çay veriyorlar sürekli. Çayları çok güzel. Yeşil çay içiyorlar. Siyah çay da var. İşte gördüğünüz çay. You want to say anything Taliban about? Taliban are hospitable to us. I don't like the government of them, but they are good people to us. They like us. They want to help us, but it's sometimes really hard to work with them because they always want something from you. But otherwise, sometimes people die here. So yeah, I can understand both sides. Thank you, dankeschön. Thank you. Alman arkadaşımın da dediği gibi bazen gerçekten çok misafirperver olsalar da bazen de sınırları çok zorluyorlar. Bir günde yaklaşık 40 kere pasaport kontrolü yaptırdığımız yer oldu. Yani insan diyor ki yeter abi, psikolojisi bozuluyor. Yani diyor ki yemek yiyoruz, daha bak bir kaşığımızı daldırmadan yemeğe Taliban geliyor. Bir Taliban geliyor, 2, 3, 4, 5, 10 derken abi ben genel olarak hemen sinirleniyorum. Müslüman olduğum için beni seviyorlar açıkçası. Bir de misafir, mehman falan derken benim sinirlenmemi aldırmıyorlar. Ama ben de öyle bir sinirleniyorum ki abi yemeğimize bir kaşık daldıralım. Bizim kaçtığımız yok. Başımızda bekle silahla. Biz kaçarsak vur bizi. Ben vallahi böyle diyorum ya. Ben çok şey diyorum yani gerçekten. Birçok sorular sordum. Birçok cevaplar aldım. Yere gelmiş bazısının kardeşi gitmiş Türkiye'de 5 yıl cezaevine girmiş. Neden öyle olmuş ben de bilmiyorum. Ama muhtemelen bir suç işlemiştir. Onun haberi yoktur. Çünkü kardeşinin neredeyse daha ismini bile hatırlamıyor. Taliban işte bu şekilde insanlar bunlar yani.
yani. Gördüğünüz insanlar böyle doğallar yani. Bir yanlışları, bir hataları olduysa da normalde de böyle şey dedi. Gördünüz yani. Ben Anadolu'nun yiğit evladıyım. Ben hiçbir şeyden yani açıkçası şey olarak beni öldürürlerse öldürsünler. Ben içimden gelen her şeyi söylerim. Gördünüz. Adamın sorduğu soruyu görüyor musun? Sen diyor burayı nereden öğrendin geldin? Sen diyor burayı nereden bildin geldin? Kardeşim telefon var, teknoloji var. İşte bazı insanlar bu şekilde. Bu insanlar düşünün sizin sokakta pasaportunuzu kontrol ediyorlar. Bu adamda telefondan haberi yok ya. Bu adam pasaporttan ne anlasın, kağıttan ne anlasın? Dostlarım aşağılamak gibi olmasın ha. Yanlış anlaşılmasın. Görüyorsunuz işte. Nacizane durum bu şekilde. Görebildiklerim ve Taliban hakkında bildiklerimi aktardım. Umarım sizlere bir şeyler gösterebilmişimdir. Bunlar hakkında bir şeyler öğretebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Eğer hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Afganistan seyahatim hızlı bir şekilde ve maceralı bir şekilde devam ediyor.